Merhabalar herkese. Bugün sizlere Avrupa Birliği projelerine giderken yapılması gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere herkes bir yerlere gitmek istiyor, herkes bir şeyler yapmak istiyor ama bunun nasıl yapılacağı bilinmiyor. Yani projeyi buldunuz, gitmek istediğiniz ülke belli ama projeye başvuru sırasında ne yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Uygun bir projeyi buldunuz, çok güzel. Infopek'ini incelediniz. Infopek nedir? Bundan da bahsedeyim. Projenin detaylarından bahseden bir PDF 200 sayfadan oluşuyor ve projeyle alakalı bilgi veriyor. Her şeyi inceledikten sonra Infopek'te yazan bilgiler doğrultusunda başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Veya buna biz motivasyon mektubu diyoruz. Motivasyon mektubu nasıl olması gerekiyor? Yani çok da ütopik, büyütülecek bir şey değil. Ama biz biraz üşengeç olduğumuz için genelde motivasyon mektubu yazarken zorlanıyoruz veya yazmıyoruz. Bunu yapmamamız gerekiyor. Motivasyon mektubu arkadaşlar adı üstünde sizin projeyle alakalı motivasyonunuzu ölçmeye yarayan bir yazı kaynağı diyebiliriz veya bunun için yapılmış bir çalışma diyebiliriz. Motivasyon mektubu hazırlarken 3 aşamadan oluşur ve bu 3 aşamaya dikkat ederseniz eminim sizin yazdığınız motivasyon mektubu da çok başarılı olur. İlk aşamamız şu, yapmanız gereken birinci aşamada siz kimsiniz? Şimdi karşı taraftaki kurum sizi tanımıyor, sizin kim olduğunuzu bilmiyor. Siz ilk kısımda kendinizle alakalı bazı soruların cevaplarını vermeniz gerekiyor. Siz kimsiniz? Yaşınız kaç? Nerede okudunuz? Hobileriniz ne? Ne yapmayı seviyorsunuz? Daha önce ne gibi çalışmalar yaptınız? Bunları doğru cümlelerle ifade etmeniz lazım karşı tarafa. İlk kısımda sizi tanımaya yönelik olduğu için doğal ve akıcı olmanızda fayda var. Motivasyon mektubunun ikinci kısmı ise sizin proje sırasında yapacağınız çalışmaları içeriyor. Yani proje sırasında sizin ne gibi katkılarınız olacak, ne gibi faaliyetleriniz olacak veya siz orada diğer katılımcılara ne vereceksiniz? Birazcık daha detay verici olmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum, projedeki diğer katılımcılardan o ülkenin kültürel veya işte ekonomik veya siyasi veya diğer konularla alakalı bilgileri almak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani proje sırasında ne gibi çalışmalar yapacağınızı orada motivasyon mektubunun ikinci kısmında yer alması gerekiyor. Üçüncü kısım ise birazcık sonuç odaklı olan kısım. Projede evet sizi tanıdılar ilk kısımda, sizi seçtiler. Proje sırasında öğrendiğiniz veya insanlara kattığınız çalışmalar olacak. Ama üçüncü kısımda proje bitti, evinize döndünüz. Ne gibi faaliyetler yapacaksınız? Yani öğrendiğiniz çalışmaları döndüğünüzde nasıl diğer insanlara aktaracaksınız? Bu tarz konulara değinmeniz gerekiyor. Mesela çalıştığınız sivil toplum örgütü veya dernekte proje sırasında öğrendiğiniz şeyleri bağdaştırıp yeni bir çalışma yapabileceğinizden bahsedebilirsiniz. Yani son kısım sizin motivasyonunuzun noktasını belirleyecek. Bazı triklerden, bazı ufak tavsiyelerden bahsetmek istiyorum. Eğer diliniz iyi değilse arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz ama bunu mutlaka motivasyon mektubunuza ekleyin. Advanced seviyesinde bir İngilizceye, bununla hazırlanan bir metne, yazıya ihtiyacınız yok. Siz doğal olmanız ve karşı tarafa gerçekten bu projeye gitmek istediğinizi hissettirmeniz yeterli olacak. Motivasyon mektubu, mektup tarzında illa olmak zorunda değil. Bununla alakalı bir video çekebilirsiniz. Dilerseniz bir web sitesi oluşturabilirsiniz. PowerPoint'ten sunum hazırlayabilirsiniz. Veya bunu görsellerle hazırlayıp karşı tarafa sunabilirsiniz. Bu motivasyon mektubunu ev sahibi kuruma göndereceğiniz için bana gelen en fazla sorulardan bir tanesi bu. Motivasyon mektubu hangi dilde olması gerekiyor? Karşı tarafın bildiği dilde olması gerektiği için motivasyon mektubu arkadaşlar İngilizce olması gerekiyor. Motivasyon mektubu 5 sayfa 6 sayfa olmaz. Kısa, net olması gerekiyor. Bir sayfa maksimum 1,5 sayfaya sığdırılması gerekiyor. Karşı tarafın okumasını istediğiniz bir motivasyon mektubu hazırlamanız gerekiyor. Eğer bu formatlarda hazırlarsanız, her projeye özgü bir çalışma yaparsanız mutlaka ama mutlaka projeye seçileceksiniz. Şimdi geldik CV kısmına. Nasıl bir CV hazırlanması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor?
hepimizin sorulardan bir tanesi de CV ile alakalı. CV arkadaşlar, sizin yaptığınız çalışmaları tek bir formata alan ve bununla alakalı bilgi içeren aslında bir yazılı kaynak. CV nasıl olması gerekiyor? CV Europass ayarında olması gerekiyor. Bu Europass dediğimiz şey, açıklama kısmına ekleyeceğim ben. Oradan online olarak hazırlayıp daha sonrasında bunu güncelleyebileceğiniz bir format halinde bulundurmanız gerekiyor. Bilmeniz gereken şey, Europass CV Avrupa Birliği projelerine katılması sırasında motivasyon mektubuyla gönderilen belge oluyor. Yani CV'niz ne kadar donanımlı ve ne kadar iyi olursa seçilme şansınız da o kadar yüksek oluyor. CV'de arkadaşlar 6 ay öncesine kadar bir fotoğrafınızın olması gerekiyor. Yani böyle 2-3 sene önceki fotoğrafınızı koymayın. Bunun haricinde motivasyon mektubu hazırladığınızda İngilizce demiştim. CV'de de aynı şekilde İngilizce olması gerekiyor. Türkçe olmaması gerekiyor. Size sorulan sorulardan bir tanesi CV'de, Europass ayarında hazırlayacağınız bu CV'de diliniz. Orada C1 seviyesinde, işte konuşmanız A1 seviyesinde tarzında açıklayıcı bir şekilde olması gerekiyor. Burada CV hazırlarken uzun uzun değil de kısa ve net olmasında fayda var. Eğer kısa ve net olursa daha sonuç odaklı olacağını göreceksiniz. Ve bunun haricinde yalan, yanlış veya gereksiz bilgilerden kaçının, doğru olmasında ve açıklayıcı olmasında fayda var. Motivasyon mektubu ve Europass ayarındaki CV ile alakalı bilmeniz gerekenler bunlar. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.